Evet, herkese merhaba. Ben Hale. Şu anda benim küçük bir bebeğim var ve kendisi bir alerjik bebek. Biz peki bu alerjiyi nasıl fark ettik? Şu anda neler yapıyoruz ya da neler yaptık? Onlardan bahsedeceğim. Hani sizin de alerjik bir bebeğiniz varsa öneri ve fikir olması açısından. Şimdi benim bebeğim zaten küçük doğmuştu. Biz 34 haftalık küçük doğmuştu. O yüzden biz mama kullanıyorduk. Onun üstüne artı anne sütü vardı. Onun haricinde de şöyle zamanla ilk başlarda bebeğim kabız olmaya başladı ve biz hani mamadan olduğunu düşünüyorduk. Yani işte marka değiştirdiğimiz için ya da işte öncesinde prematüre sınıfında olduğu için prematüre bebek maması kullanıyorduk. Ondan Aptamil bir numaraya geçtik. O yaptı falan diye düşündük başlarda biz. Sonrasında bu kabızlıkları sıklaşmaya başladı ve aynı zamanda şöyle bir durum oluştu. Yüzünde böyle küçük küçük kırmızı noktalar çıkmaya başlamıştı. Hani şey diye düşündük, acaba sıcaktan mı oluyor? Yani isilik dediğimiz isilik olduğunu düşündük. Daha sonra işte yüzündeki o kırmızı noktalar artmaya başladı. Ve kakası normal, yani kabızlıktan normale dönse dahi artık böyle yeşillenmeye başladı. Ve yeşilliğin sebebini de ilk başlarda şöyle düşündük. İşte ben yeşillik yiyorum. Sütten ona kakasına işte yeşillik geçiyor diye. Sonuçta tamamen bir yeşil oldu ama böyle bir üşütme yeşili gibi bir yeşil değildi. Daha çok böyle kınayı suyla karıştırdığınız zaman koyu bir yeşil alır. Aynı o şekilde çok koyu ve kötü görünümlü bir kaka yapmaya başladı. Ama mukasalı ya da kanlı hiçbir zaman öyle bir kaka yapmadı. Ve ayrıca yine uykusunda da çok gazlı bir bebek olmamasına rağmen çok ıkınıyordu. Yani böyle acı çekerek kıvranıyordu. Hani ben de zannediyordum. Kıvranıyordu acı çekerek. Daha sonrasında da böyle gazını çıkartıyordu. Hani ben gaz çıkartırken zorlanıyor. Hani sancısı var. O yüzden öyle yapıyor diyordum yani. Hatta kayınvalidem de gerindiğini falan düşünüyordu ama işin aslı başkaymış. Daha sonrasında işte biz çocuk doktoruna gittiğimizde o bizi alerjiye yönlendirdi. Alerjiye de gösterdiğimiz zaman alerji hani söylediğim zaman, tabii ben kakasının ve yüzünün fotoğrafını çekmiştim. Gösterdiğimizde söylediğimizde alerji olabileceğini söyledi. İlk başta ben bir başka doktora gitmiştim. Orada her şeyi kesmiştim. Yani bana şöyle bir kağıt verdiler. Hem inek sütü alerjisi hem de yumurta alerjisi için yasaklanan besinler var. Onların ikisi ayrı ayrı. Çünkü bazı çocuklar sadece yumurtaya ya da sadece inek sütüne alerjisi olabiliyormuş. Ayrı ayrı aslında. Önce hepsini kestim ben. Hatta işte kakası ya da yüzü düzelsin diye protein olan her şeyi kestim. Yani işte tavuk, et, balık, işte her şey, aklınıza gelebilecek her şey. Sadece sebze ve baklagil tüketiyordum. Hazır paketli gıdalar falan, bunları da kestim. Daha sonra şöyle bir şey oldu. Biz başka bir doktora gittik. Çünkü evimize daha yakındı. Orada alerji testi yaptılar. Alerji testi hani bu işte derisine bir şeyler, işte önce kalemle çizik attılar. Sonra bir şeyler de anlattılar. Beklettiler. Hatta daha sonrasında bizim alerji testimiz negatif çıktı. Zaten hemen o 15-20 dakika içinde o belli oluyor, söylüyorlar. Doktorumuz da şöyle söyledi. Hani yaşı işte ayı olarak falan küçük olduğu için de testi negatif çıkar dedi. Ama işte kakasının işte mukasal olması, koyu yeşil olması, işte kanlı olması, işte yüzünde o pıtırcıkların olması alerjisi olduğunu gösteriyormuş. Zaten hani yüzündeki pıtırcıklar hani boynuna falan da inmeye başlamıştı. Dediğim gibi öncesinde her şeyi kesmiştim. Sonra ikinci doktorumuz bize söyledi ki hani şu anda dedi sadece süt tüket. Yani yumurta falan yiyebilirsin dedi. İşte ben 2 gün önce yumurta yedim. Direkt yedim, yani kahvaltılarda yumurta yedim. Hemen çocuğumun yüzü o işte her şeyi kestikten sonra biraz düzelmişti. Yumurta yiyince 2 gün içerisinde yüzü tekrar kabarık kabarık çıkmaya başladı.
öyle olunca anladık, tamam yumurtaya kesin var. Çünkü kabarık kabarık çıktı, sonra kestim, düzeldi. Daha sonrasında da işte yine doktora söyledik bunu. Tamam dedi, şimdi sütü dene. Süt ürünlerini denedim. Süt ürünlerine de tepki verdi ama uzun bir süre sonra tepki verdi. Yani 1-2 hafta falan geçti. Ondan sonra tepki verdi. Aslında birazcık tepki vermeye başlamış. Hani birazcık süt ürünleri yumurtadan ziyade hafif böyle pişik yapmaya başladı. Onun haricinde de biz bir de Aptamil programını AS'ye kullanıyoruz. Evet, bu mamayı bebeğe alıştırmak gerçekten zor oluyor. Çünkü tadı çok kötü. Ben hani diğer mamaların tadına bakıyordum. Hani bebeğim nasıl bir tadı hani yiyor falan diye merak ettiğim için damlatıp böyle bakıyordum tadına. Bunun kokusu da çok kötü. Tadı da çok kötü gerçekten. Bunu hiç içmek istemedi. Yani içilecek gibi değil açıkçası. Hani ben yani insanı kusturur gerçekten de. Doktorumuz ama bana dedi ki hani biz hani anne sütü artırmam olduğu için hemen birazcık da kesmek istemedim. Şey söyledi. Yaşı da hani ay olarak daha dedi, ufak dedi, alışır dedi. Hani sen dedi içirmeye devam et dedi. Yani böyle yani ağızlarından hani kenarlarından böyle dışarı çıkarttırıyordu. Kesinlikle içmiyordu. İşte şeker atabilirsin dedi. Şöyle vanilya aroma verici şuruplar var. Onlardan atabilirsin ve dut pekmezi için atabilirsin dedi. Bir de kokusu, asıl bu mamanın tadından ziyade kokusu daha kötü olduğu için hani önce bir kavanozda yap, sonra kapağını aç, havalansın, kokusu gitsin. Ondan sonra biberona koy, o şekilde bebeğe ver dedi. Ben hepsini denedim. Her denediğimde işte 1 içti, 2 içti, 3 içti ama sürekli olarak, devamlı olarak içmeye devam etmedi. Evet, dediğim gibi hani biz doktorun söylediği gibi şekerdir, işte bu vanilya aroma verici şuruptur, işte dut pekmezidir gibi bunlarla bir mamayı tatlandırmayı denedik. Onun haricinde de işte bir kavanoza aldım. İşte kavanozda kokusu çıktı. Sonra biberonu şey yaptım falan derken işte birazcık yemeye başladı, mamasını içmeye başladı. Ama yani çok da böyle severek içmedi. Sonra ben bir araştırdım. İnsanlar hani biberon değiştirmişler. Ben şöyle V-Baby'nin klasik bir biberonunu kullanıyordum. Şu klasik uçta olanlardan. Sonrasında elimde şöyle Mama John'un şu yani yumuşak uçta olan şu biberonları var. Onu denedim. Bunu içti ve sevdi. Bununla içmeye devam ettik. Sonra zamanla ben işte şekerdir, şu aroma vericileri falan bıraktım. Çünkü hani sürekli tatlı bir şey içsin istemedim. Ek gıda sürecinde sıkıntı yaşarız diye. Şu anda gayet bu biberonuyla içiyor. Mesela sonra buradan bu biberonuyla içirmeye denediğimde kesinlikle içmedi tabii ki. Hep bu biberonuyla içmek istiyor. Mama ile alakalı bir de şunu söyleyebilirim. Mama bu arada hani rapor alınan bir mama. Biz raporunu yazdırdık. Ondan öncesinde ilk alerji doktoruna gittiğimizde doktor hani bana her şeyi kes dedi. Sonrasında bana elinde böyle bir muadili varmış. Bunu bana verdi. Bunu da çocuk da bunu içsin dedi. Neyse bu bizim elimizde bitti. Biz de eczanelere sorduk. Eczaneler 350 lira falan dediler bu mamaya ve hiçbir eczacı da siz niye bunu gelip parayla alıyorsunuz, hani raporunu yazdırın alın falan demedi açıkçası. Neyse internete bakıyoruz, 110-150 lira falan. Sonra ben araştırırken bu mamanın raporla alındığını öğrendim. Raporda çok basit. Alerji doktoruna hani diyorsunuz işte ben bebeğimde işte mama kullanıyorum ya da anne sütü art işte mama kullanıyorum diyorsunuz. O zaman size bu alerji mamasını hemen raporunu yazıyorlar. Daha sonrasında da biz aile hekimi, yani raporun süresi ne kadar onu bilmiyorum. Biz de yeni başladık. Aile hekimliğine gidip yazdırıp tekrar alabiliyorsunuz mamayı. İlk yazdırdığımda doktorumuz yazmıştı ilk alışımızda bizim. Bundan 6 kutu verdiler. Ve sadece 29 lira ödedik. O da muayene ücreti ödedik. İkinci yazdırışımızda aile hekimine yazdırdık. Onda da işte ne oldu? Hiç para vermedik. 1 lira dahi vermedik. Yani muayene ücreti dahi vermedik. Gelelim bana.
Yani ben ne yapıyorum? Neye dikkat ediyorum? Bu kağıdı da zaten ben işte yani videonun sonuna bunun fotoğrafını çekip koyarım. Çünkü gayet güzel. Yani şu kısmı da çok güzel işte. Mesela yumurta akı alerjisine uzak durması gereken katkı maddeleri. Mesela globulin diye bir şey varmış. Şurada yazan. Ben mesela bunun hayatta yumurta içerikli bir şey olduğunu bilmezdim. O yüzden bunu da ben sizinle paylaşacağım. Ben ne yapıyorum? Ben ettir, tavuktur, işte sebze tür şeyler yiyorum. Sadece süt ve içerisinde süt olan şeyler, işte hazır gıdaları tüketmiyorum. Ve yumurta ve içerisinde yumurta olan şeylere dikkat ediyorum. Bunları uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ama insan böyle işte ilk zamanlar şöyle bir şey oluyor. Ben ilk işte diyet yapacaksın falan dediğinde önüme bu kağıt geldi. Aa, ben ne yiyeceğim ya? Ne yiyeceğim oldu ve hani genelde yoğurt, yumurta neyse ama yoğurtlu şeyler falan çok severim. İşte böyle abur cubur şeyleri çok severim. Tatlıları çok severim. Tatların hepsinde süt ve yumurta ürünü var. Ne yiyeceğim oluyor. Biraz insanın psikolojisi bozuluyor işin aslı. Ama hiç bozmaya falan gerek yok. Biraz dikkatli yani çözebiliriz. Zaten aslında yarı vegan gibi bir şey oluyorsunuz. Vegan tatlılara baktığımızda onların içerisinde mesela işte yumurtadır, süt ürünleri yok zaten. Ne yapıyorum? Mesela kahvaltı önerisi vermek istersem sandviçler, işte sucuklar, işte sosis, genellikle sosis tercih edilmiyor. Çünkü sosis pek iyi değil diye biliyorum ben hani içeriği olarak. Hem de burada da zaten yazmış. Nerede yazıyordu o? Sosis ve salam türleri. Yani süt ve süt ürünleri içerebiliyor mu sosis ve salam türleri? O yüzden hindi fümeyle falan çok güzel böyle marullu, domatesli sandviçler yapabilirsiniz. Onun dışında yulaf. Yulaf kahvaltıda çok iyi gidiyor. Mesela ben yulafı işte yulaflı bir tarif yapıyorum. Onu hem tatlı olarak tüketiyorum hem de bazen kahvaltıda tüketiyorum.
katıyorum. Mesela humus. Humus her şeyin humusu, yani bütün işte bu baklagillerin, kuru baklagillerin humusu olabiliyor. Genelde nohut humusu çok güzel oluyor ve nohut humusunu eğer böyle kapalı bir kaseye alırsanız küçük, onu buzdolabında tutarsanız, buzdolabında mesela soğuduğu zaman onu mesela en fazla tabii 5 gün 6 gün, en fazla hadi diyelim bir hafta tutun, tabii bozulur çünkü. Böyle ekmeğe çıkarttığınızda, ekmeğe sürüp yediğinizde krem peynir tadı veriyor. Bunu da kendim keşfettim. Kahvaltıları bu şekilde yapabilirsiniz. Bol bol yeşillik tüketin. Öğlen atıştırmalıklarına ne yapabilirsiniz? Mesela en basitinden işte rokadır, işte yeşilliktir, işte ton balıkları oluyor. Ton balığı, mısır, işte domates, şu su bu su. Onunla böyle bir salata yapıp geçiştirebilirsiniz. Akşam yemeğinde de klasik, yani hani et bu tabii ki de yiyorsunuz ama hani kremalı olmayacak, yoğurtlu olmayacak. Klasik bir mercimek çorbası yaparsınız. Semizotu mu var? Semizotunu illa mesela atmanıza gerek yok. Yoğurt atmanıza gerek yok. Mesela semizotun içine çilek doğrayın. Çok güzel oluyor. Tadı farklı oluyor. Ben de zaten hani yeni başladığım için bu sürece tatlılardır, işte bazı yemeklerdir falan deniyorum. Mesela veganlar işte krema yerine tahin falan kullanıyorlar. O tarz şeyler yapıyorum. Onları falan paylaşacağım zaten, örnek olması adına. Benim için süreç bu şekilde ilerliyor. Kızımla alakalı, bebeğimle alakalı süreçte şu şekilde ilerliyor. Yüzü gerçekten geçiyor ama hafif böyle tabii ki de pişimsi şeyler oluyor. Onun haricinde de kakası hala yeşil. O düzelmiyor. Hani ben de hani onu dert ediyordum açıkçası. Niye düzelmiyor, düzelmeyecek mi falan diye. Ama hani doktorumuz şöyle bir şey söyledi. Onu dedi hani düzelmesi biraz zaman alır. Hatta benim araştırdığıma göre açıkçası sanırım kadar sürüyor. Ek gıdaya geçiş sürecine kadar sürdüğünü öğrendim.
abone olmayı unutmayın.